Tufan, insanlığın ortak hafızasında yer eden büyük olay. Bu anlatı 3 kutsal kitapta geçer ama izleri bizi Mezopotamya'ya kadar götürüyor olabilir mi? İnsanlık tarihi bir masal değil, coğrafyanın mühürlediği bir sabıka kaydıysa, Sümer tabletlerinin 7 gün 7 gece dediği o zifiri karanlık, bugün Mezopotamya topraklarının derinliklerinde 2,5 metrelik saf bir çamur tabakası olarak bizi bekliyor. Bu videoda sadece bir gemiyi değil, coğrafyanın insanlığı neden ve nasıl sıfırladığını arıyoruz. 1929'da Sir Leonard Woolley, Ur şehrinde kazı yaparken tarihin durduğu o ana rastladı. Saf alüvyon tabakası, altında medeniyet, üstünde medeniyet. Ama bu katman, buzulların erimesiyle aniden yükselen denizlerin koca bir coğrafyayı nasıl yuttuğunun matematiksel kanıtıydı. Keşfedilen bu alüvyon katman tarihin bir süreliğine gerçekten durduğunu gösteriyordu. Gılgamış destanındaki Utnapishtim ile Hz. Nuh aynı kişi olabilir miydi? Sümerler bu olayı bir temizlik olarak adlandırırken, İslam coğrafyası ve inanışı yeniden varoluşun başlangıcı olarak anlamlandırıyordu. Jeoloji ise bambaşka. Buna buzul çağı sonrası ani deniz seviyesi yükselmesi diyordu. Bu kadar farklı isimlendirmenin üzerine bir de şu ilginçliği ekleyelim. Dünya üzerinde birbirini hiç tanımayan 200'den fazla kültürün aynı olayı anlatması bir tesadüf olabilir mi? Bu, insanlığın kolektif hafızasına kazınmış en büyük travmanın coğrafi bir iz düşümüdür. Peki, bu su baskını sırasında neden herkes tek bir yöne, kuzeye, Anadolu'nun kalbine baktı? Ağrı Dağı. Son büyük patlamasını 1840'da gerçekleştiren bu dağ sıradan bir yükselti değildi. Bir stratovolkan. 10 bin yıl önce de bugünkü gibi heybetliydi ama çok daha hırçındı. Stratovolkanlar binlerce yıl boyunca tekrarlanan patlamalar ve diğer volkanik faaliyetler sonucu gelişir. En karmaşık volkanik oluşumlar arasındadırlar ve tek bir stratovolkan, kül, çamur, katılaşmış lava akıntıları, volkanik kubbeler ve piroklastik malzemeler gibi karışık katmanlardan oluşabilir. Bu katmanlar düzgün tabakalar halinde de değil, düzensiz üst üste binen birikintiler şeklinde ortaya çıkar. Bu sebeple birçok bilim insanı karma volkan terimini de stratovolkanlar yerine tercih edebiliyorlar. Ağrı Dağı da bu dağların nadir örneklerinden bir tanesi olmasına rağmen dünyada ilginç bir şekilde 700'den fazla stratovolkan bulunmakta. En meşhurlarından bir tanesi de Fuji Dağı'dır. Düşünün, altınızda her şeyi yutan bir tufan, önünüzde ise az önce anlattığım gibi ateş kusan dev bir sütun. İnsan neden bir volkana sığınır? Çünkü o an coğrafya size tek bir seçenek sunar. Gökyüzüne en yakın olan, en sağlam durandır. Hz. Nuh'un oğlu da dağlara kaçacağım dememiş miydi? Peki ama işin metaforu nerede? Bu da volkanik patlamalarıyla hem ölümü hem de lavlarının soğumasıyla oluşan yeni ve verimli topraklarla yaşamı temsil ediyordu. Neden Ağrı? Coğrafya bize şunu söyler. Büyük bir su baskınında sığınacağınız yer en yüksek zirve değil, suyun çekilme hattındaki en güvenli limandır. Ağrı Dağı, Durupınar sitesinde bulunan bu anomali bir gemi enkazı mı yoksa doğanın bir şakası mı? İnsanın en yüksekte ise oradadır algısı aslında hayatta kalma içgüdüsünün bir yanılsamasıdır. Biz zirveyi hedefleriz ama hayat suların çekildiği o eşikte başlar. Sümerlerdeki ziguratlar, Mısır'daki piramitler ve Anadolu'da Ağrı Dağı. Şimdi gelin en can alıcı soruyu soralım. Neden 5 kilometrelik bir tufan? Ağrı Dağı'nın yükseltisi 5137 metre. Ama fiziksel olarak tüm buzullar erise bile deniz seviyesi sadece 80 metre yükselebiliyor. O halde neden kolektif hafızamız bizi hep zirveye, Ağrı'ya hapsediyor? Çünkü dağ sadece bir taş kütlesi değildir. O bir axis mundi,
Yani yerle göğün birleştiği eksen. İnsanın en yüksekteyse oradadır algısı aslında kaostan kaçıp yeniden topraklanma arzusudur. Gemi bir nesne değil. İnsanın doğa karşısındaki acziyetinin bir metaforu olabilir mi?